Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Oktay Gülsaçan. Vesta Eğitim'in kurucusuyum. Aşağı yukarı 2006'dan beri de köpek sektörünün içindeyim. Yeni bir kanalımız var. Bu kanalda daha çok köpek sektörü üzerine diyaloglarımız olacak. Bugünkü konumuz da köpek eğitmeni olmak. Enine boyuna konuşulmayanları konuştuğumuz bir program olmasını hedefliyoruz. Umarım güzel bir program olur. Henüz kanalın adı kesin değil. Bir şeyler yapmış oluruz. Bir şey yayınlarız ama yorum yapın. Önerileri açız. Arda hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Bildiğin gibi koşturmaca. Sıcaklarla uğraşıyoruz bu ara. Kolay gelsin. Bugün ne konuşacağız? Bugün seninle beraber köpek eğitmeni olmayı konuşacağız. Aha. Evet. Enine boyuna insanların her yerde duyamayacakları şeyleri konuşmak istiyorum. Olabildiğince rahat olman lazım. Benim için de aynı şey geçerli. İlk programımız, bende biraz heyecan var. Her ne kadar kameralara alışkın olsam da özellikle kendim bir şeyler yaptığımda bir strese giriyorum. Doğal olarak ama hallederiz diye düşünüyorum birlikte. Bir de YouTube ekosistemine ben çok uzağım. Yani izleyici olarak bile çok uzağım. Dolayısıyla insanlar ne beğenirler, ne severler bilmiyorum ama beğeneceklerini düşüneceğimiz bir iş çıkartmaya çalışıyorum. Bence öyle olacak, şüphe yok. Şimdi biraz senden bahsedelim mi? Bahsedelim. Ben Arda Sarıdereli. İş ve spor köpekleriyle çalışıyorum ağırlıklı olarak. Aynı zamanda helperlık ve decoyluk yapıyorum. Yani helper ve decoy ne demek diye açacak olursak aslında spor köpeklerini veya iş köpeklerini ısırtan bir nevi simülatif olarak kötü adam rolünü üstlenen kişi diyebiliriz. Çeşitli spor branşlarımız var. İşte IGP olabilir, KMPV olabilir, PSA olabilir. Bu tarz branşlarda kötü adam rolünü üstlenen kişi benim. Genel olarak bu tarz işler yapıyorum. Çok da keyif alıyorum açıkçası. Kendi tutkum diyebilirim bu alana. Güzel, şahane. Kaç yıldır yapıyorsun? Ortalama yani profesyonel olarak 4 yıldır yapıyorum ama tabii ki bunun bir geçmişi var. Meslek olarak yapmadan önce gittiğim işte seminerler, kurslar vesaire var ama profesyonel olarak bunu 4 senedir yapıyorum. Bu sene federasyon bünyesinde de bir helperlık diplomamı aldım. Bunun dışında sektörel olarak işte hem kolluk kuvvetleriyle hem özel güvenlik firmalarıyla aktif olarak çalışıyorum. Daha önümde de uzun bir yol olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bu şekilde. Şahane. Peki nasıl girdin bu alana? Nereden esti? Öncesi ne? Yani bu işin çünkü Türkiye'de bir okulu yok. Bir işte mezuniyeti yok, üniversitesi yok, lisesi yok. Yani nereden aklına esti? Ben köpek eğitmeni olacağım. Aslında bu çok güzel bir soru ve Türkiye'de bu sektöre girmek isteyen veya işte tutkusu bu olan insanların da en çok zorlandığı alanlardan bir tanesi bu. Açıkçası ben beyaz yakadan gelmeyim. Yani çok ciddi bir akademik geçmişim var zaten. Beyaz yaka olarak çalışıyordum ama mutsuzdum. Neydin? Ben bir havalimanında bir Alman firmasının şubesini yönetiyordum. Yöneticiydim orada. Ne yani? Hani bilet mi satıyordun? Rent-a-car üzerine bir Alman firmasının şubesini yönetiyordum. Ondan sonra işte daha sonrasında Antalya'ya gittim. Antalya'daki şubeyi de işte yönetmeye başladım falan. Ama mutsuzdum. Yani ki işte ekonomik imkanları çok güzeldi. Ondan sonra işte atıyorum ben hiçbir zaman uçak bileti aldığımda koltuk numarası yazmazdı. SBT yazardı. O uçuşta mesela business class boşsa direkt bana bir tane business ayarlanırdı falan ama mutsuzdum. Ondan sonra işte bir yerden sonra hayat insana şeyi gösteriyor. Yani sorgulamaya başlıyorsun. Beni ne mutlu ediyor? Ne yaptığımda mutlu oluyorum diye sormaya başladım ve sonra zaten 4 tane köpeğim vardı. Zaten köpeklerle çok içli dışlı bir hayatım vardı. Köpekler beni mutlu ediyor dedim. Zaten havalimanında da işte K9 birimlerini görüyordum. Ondan sonra işte dedektör köpekleri görüyordum. Hep giderdim kahve molalarında yanlarına. Ya nasıl oluyor bu işler falan filan ondan sonra. Oradan da çeşitli bilgiler aldıktan sonra araştırmaya başladım. İşte online eğitim yerlerine baktım. Ondan sonra işte Türkiye'de bu işi en iyi kimler yapıyor onları araştırdım. Ve ufak ufak bu... Benim yanıma geldin sonra. En sonunda senin yanına. Çok mütevazıyım. Devam et. Kısacası böyle bir giriş yaptım ve açıkçası işin içine girdikçe daha da aşık olmaya başladım. Ve evet bu dedim. Zaten tutkunuz olduktan sonra işte ekonomik kaygı da kalmıyor kafanızda ya da işte kafadaki şüpheler de gitmeye başlıyor. O yüzden genel olarak girişim bu şekilde oldu. Çok da mutluyum. Her geçen gün daha da iştahım açılıyor. Daha da bir şeyler öğrenmek istiyorum. Daha iyi iş çıkarmak istiyorum gibi bir yolculuktu. Uzun ve zor bir yolculuk. Ben başında olduğumu düşünüyorum.
Sen başındayken bu kadar konuşuyorsan kardeşim nasıl ilerleyeceğiz biz böyle? Diyalog. Sen ne zamandır abi bu işlerin içerisindesin? Ya profesyonel anlamda senin gibi aslında. 2006'dan beri ben sektörün içinde profesyonel ilk köpeğimle beraberim. Onun öncesinde çocukluğumdan beri köpek var hayatımda. 6-7 yaşından beri işte hani bize şey diyorlardı, işte bütün gün it peşinde geziyorsun. Evet, bütün gün it peşinde gezenlerden biriyim ben. Ondan sonra akademik geçmişim ve öğretmenlik üzerine zaten biliyorsundur. Eğitim bilimleri öğretmenim de. Aşağı yukarı 7-8 yılda öğretmenlik yaptım özel sektörde. Çok da severek yaptım. Sanki yüksek lisansım da var diye biliyorum abi. Yüksek lisans. Ben normal edebiyat mezunu olduğum için eğitim bilimleri üzerine bir yüksek lisansım var öğretmenlik yapabilmek için. Fakat daha sonra bu işlere girdikten sonra da Adnan Menderes Üniversitesi'nde bir yüksek lisans yaptım. Hayvan davranışları üzerine. Davranış fizyolojisinde zor bir branş. Yani özellikle branş dışından zaten girmenin zor olduğu bir alan veteriner fizyoloji. Zor oldu ama Türkiye'de bunun yapılması gerektiğine inanıyordum. Yaptık. Ayrılık kaygısı üzerine bir çalışmam var. Zaten eğilimli olduğum, çalışmayı sevdiğim branşlardan bir tanesi hayvanlarda davranış problemleri. Dolayısıyla onu da 2018 yılında falan girdim. 2021-22'de de tezimi tamamladım. Diplomam falan sahte değil. Bayağı girdik, okuduk, savunmamızı yaptık. Offline değil yani. Değil, çok değerli hocalarımla beraber. Buradan selam olsun hepsine. Adnan Menderes Üniversitesi Fizyoloji bölümüne. Çok keyifli bir dönemde. Kısmet olursa ileride belki fırsatta bulursam doktorayı da tamamlamak istiyorum. Peki bir şey soracağım. Yani tırnak içerisinde soruyorum. Yani Türkiye'de işte davranış uzmanıyım diyen pek çok insan var. Aslında bir alanda davranış uzmanıyım diyebilmek için aslında bir yüksek lisans yapılması ve işte örgün eğitimde bunun tamamlanması gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani bunu akademik anlamda ben bir şeyin uzmanıyım diyebilmen için tabii ki o konuda uzmanlık yapmış olman lazım. Evet, bu da yurt dışında yüksek lisans olarak geçiyor ya da bunu veren bir kurumdan onun uzmanlığıyla ilgili bir çalışma yapman lazım. Türkiye'de maalesef zaten böyle bir kurum yok. Yani işte hadi sen hayvan davranışları uzmanısın. Ya ben de hayvan davranışları uzmanı değilim zaten. Ben hayvan davranışları alanında uzmanlık yaptım. Çünkü hayvan davranışları uzmanı yani en bu ünvanı kullanabilecek kişiler veteriner fakültesinin ya da ziraat fakültesinin zootekni bölümünde davranış üzerine çalışan hocalarımız olabilirler. Ancak onların da hani işte köpek davranışları üzerine ne kadar çalışmaları var ona bakmak lazım. Yani hani doğrudan doğruya işte çıkıp işte kart viziti bastırıp ben hayvan davranışları uzmanıyım. Bu sektörün en temel sorunlarından bir tanesi ve sadece Türkiye'de değil. Amerika'da bunu konuşuyor, Avrupa'da bunu konuşuyor. Maalesef hani herkes istediği gibi bu ünvanları kafasına göre yazıyor, çiziyor. Birazcık da şeyle de alakalı. Bunun bir akreditasyonu, işte bir okulu olmadığı için herkes kendine, yani herkes kötü niyetli değil. Bazısı evet elbette hani bir şeyler uyduruyor, kendine title'lar uyduruyor ama bazen de kendini konumlandırman gerekiyor. İşte benim çıkış noktam, ben dedim ki işte köpek ve sahip eğitmeniyim. Çünkü o dönemde şey yoktu, işte böyle çok böyle sahiplerle çalışma falan yoktu. Köpeği bir yere gönderiyordun, işte eğitiliyordu, geliyordu, işte belki birkaç adaptasyon dersi yapılmıyordu. Ama bizim ilk çıkış noktamız biraz daha doğrudan hayvan sahiplerine yönelik, onlara ders verdiğimiz, onların kendi köpeklerini eğitebilecekleri bilgi seviyesine ve beceriye çıkarttığımız bir, ne denir ona, yöntemdi. Bu yeniydi Türkiye'de. Ne olsun, bunun bir adı yok. O zaman dedik ki işte ben köpek ve sahip eğitmeniyim. İşte bir başka arkadaşım çıktı, işte ben köpekle yaşam koçuyum. Kimse şu an hani alınmasın, bir şey demek zorundaydık. Hepimiz bir şeyler uydurduk. Böyle çıktık hepimiz piyasaya. Fakat sonra altını doldurmak lazım bunun. Yani işte ben köpek ve sahip eğitmeniyim derken ben hayvan sahibini eğitebilecek donanıma sahip miyim? Ona bakmak lazım. Bana devlet bir şey vermiş, yetki vermiş. Sen demiş insan yetiştirebilirsin. Bir formasyonun var. Yani bu usta çırak ilişkisinden birazcık daha farklı işleyen bir şey. İşte sen işte bir helperlık yapıyorsun. Yani biz de hani tabiri caizse biz de kolluk tuttuk.
Hani veya işte kolluk tuttuk ama bunun adı ne? Kolluk tutmanın gerçekte adı işte byte work, değil mi? Yani hani bazı şeyler Türkiye'de çok yeni gelişiyordu. Hepimiz bir şeyler yaptık ama işin içine senin gibi insanlar, sadece bunu yapanlar girmeye başladıkça alanda da bir branşlaşma olmaya başladı. Bunu programın hani daha sonraki bölümlerinde biraz daha detaylı konuşalım ama çok da konuştum. Bu nasıl diyalog? Ben aldım sazı gittim. Sen de aynısını yapıyorsun. O branşlaşmayı konuşmak lazım. İşte branşlaşma oldukça ünvanlar da aslında daha yerini bulmaya başladı. Ama yerini bulmaya başlarken de bu işin tepesinde belli başlı kurumlar olmalı, belli başlı oluşumlar olmalı. Biz kendi kendimize o eski el yordamıyla ilerlediğimiz dönemden biraz daha evet, oradan biraz daha kurumsal yapılara doğru kaymalıyız ve işte Arda Sarıdereli kendini bir yerde konumlandırmalı, her yerde olmamalı. Oktay Gülsaçan her yerde olmamalı. İşte X bir kişi ben bu alanın her şeyini biliyorum. Biliyor olabilirsin çünkü kimse yoktu 20 yıldır kimsenin olmadığı bir alanda hepimiz her şeyi biraz yapmak zorundaydık. Ama şimdi artık biraz daha bölünmeliyiz, branşlaşmalıyız. Yani şimdi insandan örnek vermeyi ben çok sevmiyorum ama aslında iş biraz şeye mi çıkıyor? Yani nasıl bir doktor işte beyin cerrahisi üzerine uzman bir doktor kalp üzerine uzmanlık yapamayacaksa aslında köpek eğitmenliğinde de çeşitli branşlar var ve insanlar bu branşlar üzerine artık uzmanlaşıp o alanda tecrübe ve pratiğini arttırıp o alanda ilerlemeye çalışmalı. Ben bunu savunuyorum. Ben 10 yıldır bunu savunuyorum. Çünkü artık bu alanda yeterince insan kaynağımız var. Yani bir kişinin her şeyi yapması, işte 3 kişinin üzerinde dönmesi, benim her şeye saldırmam ya da işte her şeyi üstlenmem ya da senin her şeyi üstlenmen doğru değil. Bu aynen dediğin gibi bu bir branşlaşma. Senin yetiştirdiğin alanla ilgili tabii ki işte ben bir fikir sahibi olabilirim. Geçmişte de bununla ilgili bir şeyler yapmış olabilirim. Sen de benim alanımda yapmış olabilirsin. Bunlar böyle hani böyle çok keskin çizgilerle ayrılmıyor ama ne kadar profesyonelleşiyorsak o kadar ayrışıyoruz aslında. Yani o adam genel cerrah olurken ya da işte kalp cerrahı olurken tabii ki zaten tıp fakültesini bitirdi. Yani oradan mezun oldu. Ondan sonra üstüne uzmanlık yaptı. Bir ana tabii ki bir köpek eğitimi ya da hayvan davranışları üzerine bir ana Temele sahip. evet, ana temel, ana bina olmalı ama ondan sonra herkesin kendi odası olmalı. Ben bunu savunuyorum ve gerçekten bence artık buna yeterli insan kaynağı Türkiye'de var. Peki mesela ben şu an günümüzde abi köpek eğitmeni olmak istedim. Nasıl olabilirim bir köpek eğitmeni? Güzel. Gerçekten mi nasıl olabilirsin yoksa ismen mi nasıl olabilirsin? Yani sertifika alıp eğitmenim demektense gerçekten ben bu işe mesela tutku veren birisi olsam nasıl köpek eğitmeni olabilirim? Hangi yolları izlemem lazım? O zaman ben sana sorayım önce. Hangi yolları izledin? Benim yolum biraz uzun ve sancılı oldu. Çünkü maalesef şu anki kadar ben yani bundan 4-5 sene önce şu anki kadar seçenek yoktu veya bu kadar güzel bilginin aktarıldığı, tecrübenin aktarıldığı fırsatlarımız yoktu. Ben mesela online eğitimle başladım ve ne yazık ki şu anda da çoğu insanın düşmüş olduğu bir tuzak bu. İşte online eğitimin köpek eğitmenliği için yeterli olabileceğini düşün. Bu arada online eğitimi kötülemiyorum. Şu anda da ben aktif olarak online eğitimlerden yararlanıyorum. Çünkü bu süreç statik bir süreç değil, dinamik bir süreç. Sürekli kendinizi yenilemeniz ve yeni teorileri, yeni teknikleri öğrenmem gerekiyor. Bunu da en kolay, en hızlı online bir platformlardan sağlıyorum. Ben ilk online eğitimlerle başladım ve bunun yeterli olacağını düşündüm. Ama aynı şey gibi bir süreç. Hani tır kullanmayı YouTube'dan izleyerek öğrendim ve sonra yokuşun başında bana tırı verdiler. Hadi oğlum işte bu yokuştan tırı çıkar. İmkansız. Bunun yetersiz olduğunu hissettiğimde işte o zaman ben ustalarımı aramaya başladım. Çünkü gerçekten ustaların aktardığı bilgi ve tecrübe, sahadaki tecrübe çok daha değerliydi. İşte gerçekten o zaman o tırda yanımda bir işte sürücü kursundaki bir hoca gibi yanımda birisi vardı. İşte debriyajdan şimdi bu kadar çekeceksin ayağını, şu kadar gaza basacaksın, işte istop ettiriyorsun, tamam moralini bozma işte falan deyip dinamik bir süreçte öğrendim. Benim açıkçası hikayem birazcık böyle gitti. Ama işte düşe kalka başladık ve daha sonrasında zaten işin içerisinde pişmeye başlayınca doğru ustaları seçtikçe işin kalitesi arttı. Benim aldığım haz arttı, memnuniyet arttı. Ama şu anki jenerasyon
bence çok şanslı. Çünkü işte açılan kurslar, donanımlı hocalar ki Türkiye artık inanılmaz gelişmeye başladı. Yani işte bu sene Gizem hocamız İZ takibinde dünya şampiyonu oldu FNBB'de. Yani artık Türkiye köpekli sporlar veya işte köpek eğitimi, kinoloji alanında gerçekten Türk dünya çapında ismini duyurmaya başladı. Ki artık yurt dışından da bir sürü insan geliyor. O yüzden şu anki jenerasyon çok şanslı. Senin dediğin gibi ben ilk başladığımda 4-5 kişi vardı. Bunlar her işi yapıyordu ve işte her branşla çalışıyordu. Biz de oralardan öğrenmeye çalışıyorduk. Genel olarak böyle bir süreçti. Hı hı. Ya güzel noktalara değindin. Gerçekten şimdi bizim kuşak, işte hatta benden bir önceki kuşak da var. Bu kuşak tamamen ya yurt dışından öğrendi, gitti hocalardan. Nasıl sen işte İstanbul'a gittin, Ankara'ya gittin, neyse hocalarını buldun. O dönemki kuşak da gidip yurt dışından öğreniyordu. O dönem online eğitim falan filan olmadığı için ben şeyi hatırlıyorum. Yani o VHS kasetlerden işte dünya şampiyonu olmuş ya da işte kişilerin itaat videolarını, neyse artık hani hangi branşı o an öğrenmek istiyorsak işte, ya da VCD'lerinden. Çünkü onlar vardı bizim zamanımızda. Yeşil ortaya çıkıyor bu. Onları koyuyorduk, izliyorduk. Onlar şey değildi bu dönemdeki gibi. İşte ödülü buradan veriyorsunuz. Bakın, onlar öğretmeye yönelik içerikler değildi. Onlar hali hazırda hazır köpeğin işte videolarıydı, sınav videolarıydı, kayıtlarıydı. Biz oradan yorum yapıyorduk. Diyorduk ki herhalde ödülü buradan veriyor. Bak orada sanki bir şey var falan. Böyle çıkartmaya çalıştığımız, şifre çözmeye çalıştığımız dönemlerde zordu. Senin kuşağına geldiğinde evet, artık işte internet, çok fazla online eğitim. Bende tabii ki belli bir noktadan sonra geldi bunlar dünyaya. Biz de oralardan faydalanmaya başladık. Kesinlikle online eğitim konusunda hemfikiriz. Online eğitim çok önemli. Çünkü bugün Instagram'dan işte oradan buradan takip ettiğimiz bir sürü eğitmen, bir sürü hoca, bir sürü uzman var ve her gün yeni bir bilgi çıkıyor, yeni bir teknik çıkıyor. Bunları paylaşmaktan artık insanlar sakınca da görmüyorlar. Artık o kadar bilgi saklanmıyor da. Eskiden o da vardı değil mi? Ben Hala var. yapımı paylaşmayayım. Hala var. Bilgi saklayanlar hala var ama artık ben bilgi saklasam sen başka bir yerden bulabiliyorsun. Sen bilgi saklasan ben senin bilgine gidip başka bir yerden ulaşabiliyorum. Artık bilgiye ulaşmak çok daha eskiye göre online'da kolay. Ve hatta işte gösteriyorlar. Bakın ödülü buradan vereceksiniz. Böyle yaparsanız böyle olur. Şurada yaparsanız şöyle olur. İşte şurada önemli. Bütün teknikleri detaylı aşama aşama gösterilen online eğitimler var. Ve bundan faydalanıyoruz da. Fakat tabii ki biz online eğitimi aldık, uyguluyoruz. Orada hani çok kısa bir sürede bir pozisyon anlatılıyor. Ama o köpeğe göre, o sahibe göre, neyse o idareciye göre hazırlanmış bir içerik. Fakat köpek eğitimi sen de biliyorsun ki çok fazla seçeneğin olduğu, çok fazla kombinasyonun olduğu bir süre. Senin köpeğin ona uymayabilir. Sen ona uymayabilirsin. Birinin sana bak orada izlediğin gibi yaptığını zannediyorsun ama yapmıyorsun demesi gerekiyor. Yani sadece eğitmenlik için değil, köpek eğitirken de aynı şey geçerli. Yani insanlar burada kendi köpeklerini eğitirken de online'dan öğrenebilirler. Ben tutup online'dan bir workout videosu izleyebilirim ama hareketi yanlış yaparsam kendimi sakatlayabilirim. Dolayısıyla bir hocanın olması, başımda bir koçun olması, başımda bir mentörün olması, bak sen onu mu yaptığını zannediyorsun ama doğru yapmıyorsun. Doğrusu bu. Ya da o köpek için geçerli. Senin köpeğinde durum biraz daha farklı diyebilmesi lazım. Bu da dediğin gibi hocalarla olabilecek bir şey. Kesinlikle hani işte online eğitimlerden eğitmen olunmaz. Ben burada diyorum. Köpek eğitimi ya da hayvan davranışları, bu bir okyanus. Her bir eğitimde bizim kendi bardağımızı doldurabileceğimiz bir damla. Dolayısıyla hepsini alalım, izleyelim, hiç sorun yok. Fakat nihayetinde o köpeğe dokunmadan, başımızda da bizi yönlendirecek birileri olmadan çok zor ilerleriz. Bir de gerek de yok. Evet. Gerek de yok yani, bu kadar artık donanımlı insan varken onların yakasına yapışmak, o bilgiyi almak lazım ve sen bence bunu çok iyi yapıyorsun. Yani onu gerçekten O iyi. senin yanında. Evet. Bir de yelkeni
nereye, hangi limana gideceğini bilmek de önemli değil mi abi? Yani mentorun bence en büyük faydalarından bir tanesi de o. Branşlaşmanın da en büyük faydalarından bir tanesi o. Yani işte ben hem arama kurtarma yapayım, işte hem koruma çalışayım. O zaman birazcık İsviçre çakısına dönüyorum. Ama kimse İsviçre çakısıyla bir savaşa gitmek istemez. Bana bir kılıç lazım. Tamam, yani tabii Çok güzel benzetme. İlk başladığım zamanlarda sen şey derdin bana, işte arama kurtarma da yap, işte koruma da yap, ama ilerleyen aşamalarda hangisi seni tatmin ediyorsa, hangisinden keyif alıyorsan o yöne yönel dedim ve bunun ben ekmeğini ve faydasını çok yedim. O yüzden de teşekkür ederim, yani bir mentor olarak orada bana bu yolu göstermiş olman benim için adımları biraz daha hızlandırdı ve daha çok keyif almama vesile oldu. O yüzden teşekkür de ederim. Ben teşekkür ederim. De çok haklısın, yani vizyonunun genişleyebilmesi için tabii ki o branşlarla ilgili bilgi sahibi olmakta kesinlikle fayda var. Fakat evet, bir yol seçmek gerekiyor. Ve o yolda uzmanlaşmak gerekiyor. O yolda emek harcamak gerekiyor. İşte o 10.000 saat muhabbeti var ya, yani hani o yolda harcayabileceğin bir süre var. Hepsinden parça parça harcadığında hepsinden biraz biraz oluyorsun. Ama bence bu eskiden çok geçerli ve ihtiyacımız olan bir şeydi. Ama artık hani 2025'teyiz. Artık insanlar biraz biraz branşlaşsınlar, biraz biraz kendi yollarını çizsinler. Kesinlikle istiyorum ve artık var böyle insanlar. Ben sadece arama kurtarma köpeği yetiştiriyorum diyor. Buradaki tek handikap şu: sen sadece arama kurtarma köpeği yetiştiriyorsun. Yetiştir, eyvallah. Ama işte mesela senin yetiştirdiğin arama kurtarma köpeği üzerine uzmanlaştığında diğer branşlardan birazcık da kendini de uzak tutabilmelisin. Yani bazen çenemizi de tutabilmemizde fayda var. Arama kurtarmacılara sallamıyorum. Öyle bir şey yok. Peki asıl soruya geleyim mi abi? Gel. Aylık ne kadar kazanıyor? Oo. Köpek eğitmenleri ayda ne kadar kazanıyor? Silginet. Ya bu bir kere çok değişken bir şey. Yani hani ben ne kadar kazanırım, sen ne kadar kazanırsın. Yani bunun üzerine bir mesleğe girilmez. Bir kere bu bir meslek mi, onu da konuşuruz. Ya da hani sadece parasal anlamda mı bakmak lazım buna? İşte sen bir mesleği bırakıp geldin. Ben bir mesleği bırakıp geldim. O mesleklerin toplumdaki prestiji, işte kazançları vardı zaten ve işte belki daha garantiliydi. Mesleğe girdiğimden beri kırılmadık kemiğim, sakatlanmadık, yerim kalmadı. Yani hani insanlar beni bir dönem gördüklerinde her yerin sağlam diyordu. Yani gerçekten bunu çok duydum. Bir yerin kırık değil mi falan diyorlardı. Demin onu konuşuyorduk ya, façalı gibi bir şey kalır ısırık izlerinden. Yani her yerimizde bir şey var, işte hala var yani. İşte parmak, yani parmağın durumu belli, gitti yani. Bunlar vücudu da yıpratan şeyler. Yani biz sadece ne kadar kazanıyoruz değil, bir şeyler harcıyoruz da. Harcadığımız şey de çoğunlukla aslında kendi hayatımız. Dolayısıyla teraziye koyduğunda bir şey harcıyorsun, bir şey kazanıyorsun. Şimdi tabii ki ne kazanıyoruz? Mesleğinde uzmanlaştığında tatmin edici meblağlar kazandıran bir iş. Hani bunu kesinlikle şey yapmıyorum. Yani hani bu parası için yapılacak iş değil. Gerçekten parası için yapılacak iş değil ama iyi yaptığında da para kazandıran bir iş. Şimdi burada masaya yatırmak gereken önemli bir şey var. Ne kadar çalışabiliyoruz? Bazen hani şöyle oluyor, işte köpek eğitmenleri ayda şu kadar kazanıyor. Yani bunu kaç köpek üzerinden kazanıyorsun? Kaç kişi üzerinden kazanıyorsun? Ne kadar emek harcıyorsun? Karşılığını ne kadar alıyorsun? Bunun üzerinden konuşmak lazım. Şimdi ben sana soracağım. Hatta diğer arkadaşlarıma da soracağım. Onlardan da isteyeceğim. Yetişirse bu videonun kurgusu sırasında şeye ekleriz. İnsanlara izletiriz. Kaç köpekle çalışabiliyorsun Arda bir günde? Maksimum 4 köpek. Yani 4 köpeğin üstüne çıkmak istemiyorum. Belki duruma kendi köpeğimi de dahil edersek 5 köpek. 5 köpek. Peki bu 5 köpek, yani işte mesela ne üzerine 5 köpek? Koruma 5 köpeği mi? Uzmanlaşmaya yaklaşmış 5 köpek mi? Sıfırdan çalıştığın 5 köpek mi? Yoksa hiç fark etmez abi, ben 5 köpekle çalışırım mı? Çok güzel bir soru. Mesela atıyorum, yavru eğitimi varsa, yani bir yavruyla ilgilenmek, neredeyse saatte bir o köpeği çıkarmam, işte tuvaletini yaptırmam veya yani burada şuna karar vermem gerekiyor. O işi alırken, o işi yapacağım, sonuçta bir iş yapıyorum
çünkü. O işi yaparken ben bu ay veya işte bu eğitim süresince ne kadar fedakarlık yapacağım, ne kadar kendi enerjimden ve huzurumdan ortaya bir şeyler koyacağım. Bunları planlamam gerekiyor. Ama hani ortalama bir itaat veya bir koruma eğitimi geldiğinde benim kapasitem genelde, ki benim de tolerans ve sinir sistemimin kaldırabileceği sayı 4 veya 5 oluyor. Üstüne çıkamaz mıyım? Çıkarım. Yani gerekirse 8 köpek, 10 köpekle de çalışırım. Ama ben mutlu olmayacağım. Benim mutsuzluğum köpeğe belki yansıyacak ya da ortaya çıkan işten keyif almadıktan sonra zaten bu işi yapmamın da bir manası yok. Çünkü başka bir para kazanmak istiyorsam giderim daha rahat bir iş yaparım. Masa başından çalışırım. Ne fiziksel efor harcamam gerekir, ne işte kendi huzurumdan harcamam gerekir. Çünkü aslında köpek eğitmenliği şey gibi bir işti ya da bu hayalle bu işe girecek olan insanlar varsa bence girmesinler. Çünkü hani sabah gittim işte çiftliğe ya da ofise, akşam çıktım ve iş orada kaldı gibi bir mesleğimiz yok. 7/24 köpek eğitmeni olarak devam ediyoruz. İşte o yavru gece baksında vitledi mi, gece 3'te hemen tık onu çıkarıp işte tuvaletini yaptırmam lazım ya da işte rahatlatmam lazım. Yani aktif bir hayata ihtiyacım var ve kesinlikle işte sabah 9'da gittim, akşam 5'te 2 otur öğrettim gibi bir işimiz yok. O köpeğin bütün sürecini, yaşam kalitesini benim göz önünde bulundurmam gerekiyor. O yüzden ben 4 ya da 5 köpekte sınırlı tutuyorum kendimi ki hani kendi köpeğime bazen zaman ayıramadığım dahi oluyor bu rakamlarda. Ki aktif yarışan, aktif sınavlara giren insanlarız. Belki o bir antrenmanın bana bedeli misli dönüyor. Gene sen kaç köpek alıyorsun abi bu arada? Ya ben uzun zamandır 3'ün üstüne çıkmamaya çalışıyorum. Özellikle konaklamalı eğitimlerde. Ama benim işte sektöre ilk çıkışım daha işte sahip eğitime odaklı olduğu için işte o evden çık, o eve git, ona anlat, onunla çalış falan filan. Böyle olduğunda da günde işte 4-5 insanla çalışabiliyordum. Yani 4-5 insan, 4-5 köpek. Daha fazlası çünkü aynı şeyleri anlatıyorsun. Ya ben diyorum ya, öğretmen kökenliyim. 12 saat boyunca ders anlatabilirim. Sorun yok. Fakat köpekle çalışmaya başladığın zaman sadece anlatmıyorsun. Yani anlattım geçtim, ezber değil. Orada bir çözümleme yapman gerekiyor. Karşı taraftan sorular geliyor. İşte senin yaptırmaya çalıştığın şeyle ilgili defanslar geliyor. Kendi fikir üretiyor bu sefer. Yani o fikre ben hiçbir zaman yanlış deyip hayır benim dediğimi yapacaksınız değil. Yani orada bir sebep var. O onu düşündüğüne göre gerçekten işe yarayabilir. Onu analiz etmem lazım. Teorik olarak analiz etmem lazım. Pratikte analiz etmem lazım ve ona şeyi sunmam lazım. Evet bak, bunu böyle yaparsan benim dediğim gibi böyle olur. Hani okey, sen öyle ilerleyelim. Bu sefer aslında bütün ileriye doğru onu bir dallandır, ağaç yap. Yani biz orada fidan suluyoruz. Ağaç yap. Oradan buduyor hayvan sahibi ya da budamak istediğini söylüyor ve ben onun büyük ağaç halini ona sunabilmem lazım. Yani orada bir analiz var. O analizi yaptın, hayvan sahibiyle kavilleştiniz. Okey tamam, ben zaten böyle bir köpek istiyorum ya da hayır ben böyle bir köpek istemiyorum dediğinde o zaman bak bunu buradan böyle yapalım dediğin sürekli bir arka planda şey çalışıyor. Bir proses var yani, sürekli analiz ediyorsun. Bu 4'ten 5'ten sonra işte ezbere girmeye başlıyor. 4'ten 5'ten sonra zorlanmaya başlıyorsun. Bitsin demeye başlıyorsun. Verimli olmamaya başlıyorsun. Göz saate gerekiyor. O bende olmuyor. Çünkü bende 60 dakika 40 dakika onlar artık omurgada var yani. Hani o zil çalar bizde, biz şartlandık. Onlar hemen akıyor ama şeyi biliyorsun yani artık o analizi yapamıyorsun. Doğru yapamamaya başlıyorsun. Gerçekten yoruluyorsun çünkü. Normal öğretmenlik gibi de değil o anlamda. O yüzden 4-5 saatin üstüne çıkmamaya özen gösteriyordum. İşte o en paraya ihtiyacım olduğu, en büyümeye çalıştığım dönemde 4-5'in üstüne çıkmadım. Çıkmayı da verimli bulmadım. Birazcık daha sonra şeye inmeye başladığımda gerçekten en verimli halimde kalmalıyım. Sonuçta benim de bir hayatım var dediğim noktada da 3'ün üstüne çıkmamaya başladım. Şimdi bu durumda şöyle bir şey geliyor, işte ne kadar kazanıyoruz? Yani ne kadar kazanıyoruz? İşte en çok, yani şu an işte sen yine de sektörde yenisin ve paraya ihtiyacın var. Dolayısıyla diyorsun ki verimli çalıştığımda 5 köpekle çalışabiliyorum. Ben diyorum ki ben bir tık daha belki senden ekonomik anlamda iyi durumdayım şu anda. Ben diyorum ki 3 köpekle çalışabiliyorum. Maksimumunda da zaten 5 kişiyle çalışabiliyordum. Yani bu 3 ile 5 aralığında bir Kontenjan. İkimiz için böyle. İşte dediğim gibi bakalım arkadaşlar ne diyecekler. Ben onu da merak ediyorum. Hani diyen olacak mı? Ben günde 10 köpekle çalışırım, hiç de bir şey olmaz. Helal olsun. Yani hani ben görmedim. Yani ben görmedim. Onu görmedim. Ki ciddi anlamda hani
sadece sınav çalışan, sadece şampiyonalara hazırlanan insanların çalıştığı köpek sayısı 1-2. Daha fazla değil. Çünkü geri planda işte ben sabah köpeğimle çalıştım. Seninle konuşuyorum, o geri planda. Bugün bunu iyi yapmadı. Niye öyle oldu? İşte bunu böyle yapmam lazım. Yarınki antrenmanımda bunu yapacağım. Başka bir köpeğimle ilgili de o dönüyor kafada. Şimdi bu 10 tane köpekle ilgili, 20 tane köpekle ilgili dönmeye başladığında ve telefonlar çalmaya başladığında hocam dediğinizi yaptık, şöyle oldu, böyle oldu diye bir de onlara cevap Haklısın. vermeye, aynen öyle. Bunlarla da ilgilendiğinde işlemci iyice yorulmaya başlıyor. O yüzden ben inanmıyorum ama gerçekten merak da ediyorum insanlar ne diyecek. Hakkını vererek bu işi yapan bir köpek eğitmeni benim çalıştığım gibi ev eğitimlerinde, yani evleri ziyareti yaparak özel derslerle çalıştığında eğer bir seansı 1-1,5 saat arasında sürüyorsa zaten temelde fazla 4 ya da 5 köpek eğitimi seansı gerçekleştirebilir. Bir noktadan diğer noktaya geçerken sarf edeceği, yolda geçireceği süreyi de hesaba katarak bu da yaklaşık 10 saati denk gelen bir çalışma temposuna denk gelir. Eğer bir çiftlik eğitiminde, yatılı bir eğitimle köpek sahiplerine yardımcı olacaksa, bir köpek eğitiminin günde yine bir köpekle totalde parçalara bölünmüş olsa bile totalde 1-1,5 saati sağlayacak bir çalışma yapması için yine günde maksimum 6 köpekle çalışabileceğini düşünüyorum. Bence eğitmenin bir günde verimli çalışabilmesi, sorulan sorulara sabırla cevap verebilmesi ve problemlere akılcı çözümler üretebilmesi için maksimum 5 köpek ve sahibiyle çalışması gerekiyor. Ben her güne 3 köpek aldığımda hem çok verimli hem de çok keyifli çalıştığımı düşünüyorum. Bir eğitmen bana göre günde en verimli kaç köpekle çalışabilir? Ucu açık bir soru. Ama her köpek bir vaka olduğu için ve köpek sahip kombinasyonunu doğru sağlayabilmek adına benim fikrim ve tercihim maksimum 4 ya da 5 köpek oluyor. Çünkü bir köpeğe 15 dakikalık 20 dakikalık süreçlerde verim veremezsiniz. Çünkü sadece köpeğe bir verim vermiyorsunuz. Orada sahibi de bu konuda yetiştirmeniz gerekiyor. Bu yüzden bu kaliteli zamanı birazcık daha uzatmanız gerekiyor. O yüzden bir eğitmenin bana göre çalışabileceği maksimum köpek sayısı o da 3.5 diyebilirim. Şimdi 4-5 üzerinden matematiğini yapalım bunu. 3-5 üzerinden yapalım matematiğini. İşte 3 köpekle çalışıyoruz. İşte bunların bir değeri var. Aylık kazancımız var. Sen bunu, eğer net söylüyorum, bu sektöre gireceğim, İşte ayda 20 tane köpek çalıştırırım, İşte günde 10 tane derse giderim diye düşünüyorsan biraz hayalperestsin ve kaliten düşecek. Kaliten düştüğü için de hayvan sahibinin mutsuz olacak, hayvanlar mutsuz olacak, sen mutsuz olacaksın ve nihayetinde de böyle bir aşağı doğru çizgi çizeceksin. Ya sektörden çıkacaksın ya sektörü baltalamaya başlayacaksın. Dolayısıyla bu işin hani ne kadar kazanıyorlar kısmını izleyiciye bırakalım. Arasınlar 3-5 tane Hatta eğitmeni. yorumlara da yazabilirler. Yazabilirler. Aradım, işte şu kadar fiyat söylediniz hocam falan. Geçen gün paylaştım işte ben bir fiyat vermişim. Bir işte temel itaat, ileri itaat denmiş. Yani ben öyle demeyi de çok sevmiyorum ama hani onlar ayrı konuşulur. Temel itaat, ileri itaat, 4 aylık köpek falan. Ben tabii ki bunun bir süreç olduğunu anlatmışım falan filan. Buna bir maliyet çıkartmışım. Bana da şöyle bir dönüş geldi. Hepsini 50.000 liraya veriyorlar, size bol şans. Yani o zaman da dedim, yani sana bol şans bu noktadan sonra. Çünkü ihtiyacın olacak şansa. Yani benim ayda çalıştırabileceğim köpek sayısı belli, senin belli. Eğitime verdiğim kişinin de ayda çalıştırabileceği köpek sayısı belli. Bu sayının altındaysa zaten bizim istediğimiz rakamlara yakın bir şeyler söylemek zorundalar. Bunun altında zaten Türkiye'de yaşayamıyorsun. Yani işte 50.000 liraya asgari ücret zaten 20.000 lira. Okey, doğru, ama işte böyle bir tesis kurmanın maliyeti, vergilendirme, yani işte sen asgari ücretle çalışıyorsun. Asgari ücret sana vergilerden sonra geliyor. Ben senden 50.000 lira aldığımda zaten bir yılın sonunda devlet bunun %40'ıyla %50'si arasını zaten benden kesiyor. Ve benim çalışabileceğim bir kapasitem var. Ve nihayetinde bu kalifiye bir iş. Bu işte hani ömrümüz gitti. İşte bir sürü sakatlığımız var. Ekipmanlar, özel. Ekipmanlar. Yani bir Senin kolluk çok- lütfen. 30.000 lira oldu kolluk.
Ya gerçekten çok pahalı ama yani şakasını yapıyorum. Ya bir full bite aldığınızda, full bite işte bu koruma için komple giydiğimiz kıyafetler, işte hem kolu sırtıyoruz hem bacak. Şu an ortalama 120 bin liraya yakın ve ömrü 2 sene falan. 2 sene sonra ben onu tekrardan almak zorundayım. Ya da işte bir kolluk, yani alt tarafı bir kolluk 6 ay sonra parçalanacak. 30 bin lira veriyorum cebimden. O yüzden sponsor olmak isteyenler varsa onlar da bekliyorum. Durum bu şekilde, çok ciddi bir maliyet boyutu da var yani. O yüzden bana işte 15 bin liraya 20 bin liraya verilen eğitim ücretleri çok sürdürülebilir gelmiyor. Yani muhakkak bir köpek sahibi finalde mutsuz olacak. Ya hayvan mutsuz olacak yani, çünkü o eğitmen o işi kısa sürede bitirebilmek için ya baskılı çalışacak, köpek işi yaparken mutsuz olacak. Bunu vücut dilinden zaten anlayabiliyoruz, işte kuyruk içeride, kulaklar yatık vesaire. Bunlar hani bizim, eminim senin de felsefene uymuyor, benim de uymuyor. Ben çalıştığı zaman bir köpeğin mutlu olması ve o işi severek yapması taraftarıyım. Bu da zaman demek, emek demek. Bunun da bir karşılığı var ve hani işte Silginet'te yazan İşte köpek eğitmenleri ayda 150, belki çok daha fazlasını da kazanabilirsiniz. Ama o seviyelere gelmek için zaten işte en az bir 10 yıl devirmeniz gerekiyor bu sektörde ve yolda. Zaten bugün siz bahçıvanlık da yapsanız 10 yılda belki dünyanın en iyi bahçıvanı da olabilirsiniz. O yüzden parası için girilmesi gereken bir sektör olduğunu düşünmüyorum. Ama maalesef birazcık son dönemlerde köpek eğitmenliği yeni nesil manukyan olmanın yoluymuş gibi lanse ediliyor. İşte kolay yoldan para kazanalım, ne olacak, online hemen öğrenirsin 2 ot falan. Gerçekten öyle bir yol değil yani. Bu işe girenler de öğrenecektir diye düşünüyorum. Ve gerçekten çok şanslılar. Yeni nesil çok şanslı. Yani özellikle abi senin açtığın son kurs, alanında uzman herkes getirdiğin, yani işte şovun uzmanı, işte korumada ve görev köpeklerinde o alanın uzmanı, işte IGP'de demin de bahsettim, işte dünya seviyesinde işler yapan hocaların geldiği bir iş. Biraz bahsedersen bence güzel olur. Çünkü çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet. Aslında bu bir geçişti. Bunu yapamadık ama niyetim vardı bundan bahsetmeye. Şimdi şöyle bir şey var. Ne dedik biraz önce? İşte biz işte videolardan çözmeye çalıştık. İşte sonra usta çırak ilişkisi. Sen keza işte online eğitimler. Yani bunların hepsini şöyle bir potada eritiyorum. İşte sonra yine usta çırak ilişkisi. Sonra workshoplar çok önemli. Yani işte insanlar pek çok workshop'a gidiyorlar kendi branşlarıyla ilgili. Fakat burada da bir şeye değinmek istiyorum. Ya bir IGP workshop oluyor. Bir bakıyorsun 45 kişi gelmiş. Sonra bir IGP sınavı oluyor. Bir bakıyorsun 5 kişi gelmiş. Tamam, yani hani o 40 kişi sanırım hazırlanıyor. Yani 10 yıldır hazırlanıyorlar. Şimdi şunu demiyorum, IGP seminerine gitmeyin demiyorum. Gidelim, tabii ki ben de gideyim. Gidelim çünkü o işte vizyon genişletmek anlamında faydası var. Fakat mesela Türkiye'de en çok yapılan iş ev ve aile köpeği eğitimleri. Fakat ev ve aile köpeği eğitimi sanki default olarak IGP seminerine gidince ya da arama kurtarma seminerine gidince sen ev ve aile köpeği yetiştirmeyi öğreniyorsun. Hayır, öğrenmiyorsun. Tam tersine ben şeyi çok gördüm. Yani o seminerden çıkıp gidip evdeki köpeği iyice yükselten, çünkü yani orada workshopta hoca anlatıyor yani işte, çünkü ona yüksek köpek lazım. O sporu yapabilmek için bir felsefesi var. Bir de köpeğin yeterliliği var. Köpeği o seviyeye çıkartıyorsun filan. Orada bir çaba var. Sonra sen orada aldığını copy paste yapıp gidip ev köpeğine aynen uygula. Çünkü hoca öyle dedi. Hoca öyle dedi de hoca IGP köpeği için öyle dedi ya onu. Sen gittin ev köpeğini yükselttin. İşte ya da işte atıyorum bu işin sosyalizasyonundan tut, spor köpeği ya da iş köpeğinin işte o branşlaşmadan yine branşlaşmaya geliyoruz. Spor köpeğinin doğduğu andan itibaren izleyeceği yol başka. İş köpeğinin başka, aile köpeğinin başka. Şimdi bu workshoplar çok önemli. Herkes tabii ki her workshop'a gitsin. Hani öyle bir şey demiyorum. Herkes her workshop'a gitsin ama her workshop'tan aldığı her bilgiyi de her yerde her köpeğe kullanmaya kalkmasın. Yani işte orada tabii ki her workshop'a gidelim, her workshop'a katılalım, vizyonumuzu genişletelim. Fakat aldığımız her bilgi her köpekte birebir kullanabileceğimiz şeyler değil. Bu işte biraz önce söylediğim şeyle aynı. Bardağımızı doldurduğumuz damlalar. Ne workshop'una gidiyoruz, ne yapıyoruz, burada köpekte istenen ne?
O mantığı öğrenebildiğimizde zaten o bilgiyi uyarlamaya da başlıyoruz. Bazen o seminerde aldığın bilginin tam tersini kullanırsın çünkü. Dersin ki evet burada böyle bir köpek istendiği için bu yöntem uygulanıyor. Ben tam tersi bir köpek istiyorum, o zaman bu yöntemi uygulamamam lazım demen gerekiyor. Şimdi biz kursu açarken de dedik ki usta çırak ilişkisi güzeldir ama tek ustan vardır ve oradan ilerlersin ve şu anda sektöre yeni girmiş bir insan bazen kime gitmesi gerektiğini de bilmiyor. Bu bir kaynak harcamak. Yani maddi anlamda, zaman anlamında bir kaynak harcıyorsun ve geri dönemiyorsun. Şimdi ben dedim ki ya işte Arda hocam ben idolüm sensin. Geldim senin yanına. Sen benim ustam oldun. Ben senin çırağın oldum. Senin bilgini alabilmem için böyle 6 ay, 1 sene çalıştık. Sonra ben dedim ki yo, benim aradığım bu değilmiş. Sonra başkasına gidiyorsun ama geri planda öğrendiklerim var, harcadığım para var, zaman var. Bazen kaynağım olmayabilir. Sektöre girmek isteyebilirim ve bu sefer belki de memnun olmadığım, hoşuma gitmeyen bilgilerle gireceğim. Şimdi bu defalarca yaşandı. Biz de dedik yani bu kursu açarken normal bir okul mantığıyla açalım. Bir okulda nasıl her branşın hocası vardır. O hoca o branşı anlatır. Anlatır. Sen o hocayla tanışırsın. Yani bu lisans derecesinde de böyledir. Ortaokul derecesinde de böyledir. Şimdi önceden biz ilkokul seviyesindeydik ülke olarak. Tek hocayla hayat bilgisini de beden dersini de ilerletiyorduk. Ama bence artık biraz daha iyiyiz ülkecek. Artık ortaokula, liseye, neyse üniversiteye benzetebilirsiniz. Artık parça parça bu dersleri alıp ondan sonra da ya evet ben işte edebiyat fakültesinde okudum lisansımı. İşte ben ne hoşuma gidiyordu? İşte yeni Türk edebiyatı hoşuma gidiyordu. Yeni Türk edebiyatından yaptım. Yüksek lisansımı yaptım ya da işte bitirme tezimi verdim. Ama bir başkası halk edebiyatına gidebilir. Aynı şey. Burada da aynı şey. Yani bizim açtığımız kursta da arama kurtarma da var, IGP de var, Mentrailing de var, dedektör de var. Çünkü bunların tabii ki yani bu kursu bitirince hop dedektör köpek eğitmeni olmuyorsunuz. Bu kursu bitirince ama köpek eğitmeni oluyorsunuz. Yani bu kesin bilgi. Köpek eğitmeni oluyorsunuz. Bu kursu bitirince hepsinden iyi hocalardan ders almış oluyorsunuz. Hepsi hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Vizyonunuz oluyor. Ondan sonra da kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Dersiniz ki evet şimdi ben IGP yapacağım. O zaman Erdinç hocamla devam edeyim diyebilirsiniz. Bence ismini vermemde sakınca yok. Kaldır derse kaldırırız. Ya da işte ben arama kurtarma yapacağım dediğinde Ozan hocamla devam edebilirsin. Devam etmek istemeyebilirsin ama arama kurtarmayı sevmişsindir. O zaman arama kurtarma branşına yönelirsin. Yani teknik olarak iyi bir kurgu. Senin telefonda. Evet. İnşallah Nil değildir onda. Telefon çaldı. Olabiliyor böyle şeyler. En son diyorduk ki bu program üniversite gibi ya da lise gibi demiştik. İnsanlar her branştan bir şeyler öğrenecekler. Sonra da uzmanlaşmak istedikleri kişinin ya da uzmanlaşmak istedikleri branşın peşine takılıp oradan devam edebilecekler. O anlamda önemli bir program. Türkiye'de bir ilk. Birden fazla hocayla çalışılan tek program şu anda ve ilk program. Hani devamı gelecektir. Birileri devam ettirecektir. Bence iyi bir şey başlattı. Çıktıları da güzel olacak. Ben buna inanıyorum. Ölçme değerlendirmesi nasıl olacak abi? Yani bir akredite olabilmesi, yani bu alanda ben bu eğitmenim diyebilmesi için bir ölçüm olması gerekiyor. Buradaki kıstasımız ne olacak? Hem program için hem bu programın dışında da muhakkak bir ölçme değerlendirmesi olması gerektiğini düşünüyorum. Branşlaşmadan bahsettik. Branşlaşma olsun dedik. Peki biz ne yapıyoruz bu branşlaşma için? Biliyorsun yani son yıllarda çok aktif bir derneğimiz var. Köpek Eğitmenleri Derneği. Ben de bu dernekte hem başkan yardımcılığını yapıyorum hem de Ev ve Aile Köpekleri Komisyonu diye bir komisyon kurduk. O komisyonun başkanlığını yapıyorum. Bu dernekte en çok yapmaya çalıştığımız ve üzerinde emek harcadığımız işlerden bir tanesi bu branşlaşma. Yani her biriyle ilgili ayrı komisyonlar kuruldu. Hatta sen de korumayla ilgili sanırım bir komisyondasın. Ben işte ev köpekleri komisyonundayım. İşte bunun çalışmaları var ve mesela biz bazı kursları kriterlere göre akredite ediyoruz. Eğitmenleri de akredite ediyoruz. Yani biz şu anda ev köpeği üzerine bir akreditasyon programımız var. İşte arama kurtarma komisyonu kendi akreditasyon programını hazırlar. Onlar ilerler. O ayrı. Ama ev köpekleri üzerine bir akreditasyonumuz var ve ev köpekleri üzerine akredite olabilmek için kişilerin zaten bizim müfredatımızda %80'di sanırım. %80 ve üzerinde bir uyumlulukla bir kurs almaları gerekiyor. Bu şey değil.
Hani bu kursu alacaksınız, o kursu alacaksınız diye bir dayatma yok. İnsanlar aldıkları kursların müfredatını bizimle paylaşıyor ve bu müfredatla bizim kendi akredite edeceğimiz kişilerin alması gereken eğitimleri biz kıyaslıyoruz. Diyoruz ki evet bu var, bu var, bunu öğrenmiş, bu tamam. Bunun da birazcık daha gelişmiş olmalı diyoruz. Sonra kişilere ona göre bir yönlendirme yapıyoruz. Yani diyoruz ki işte bu branşlarda ya da bu alanlarda birazcık daha ders alabilirsiniz. Onları doğrudan online işte başka workshoplarla vesaire tamamlayabiliyorlar zaten. Orada bir akreditasyon programı var. Tam uyumlu akredite kurslarımız da 1-2 tane var. Bu da bir tanesi olacak. Yani buradan çıkan kişi yeterlilikleri sağladığında, yani bu kursa geldi işte hop akredite yani öyle bir şey yok. 12 haftalık bir program. Dolayısıyla katılımcılara fırsatı veriyoruz. Bir köpek çıkarma fırsatı veriyoruz. 12 haftada akredite bir eğitmen olabilecek kadar iyi köpek çıkartırlarsa ve sonundaki sınavı geçerlerse zaten belli başlı yeterlilikleri sağlamış olacaklar. Ondan sonra da kısa bir zaman içerisinde geri kalan kısmı tamamlayıp tam anlamıyla akredite bir eğitmen ev ve aile köpekleri alanında olabilirler. Diğer branşlarla ilgili de zaten hocalarımız sınavlarını yapacaklar. O sınavlardan aldıkları geri dönütlere göre de ne kadar zamanda o branşta iyi olduklarını ya da artık geçerli bir eğitmen olduklarını birazcık da artık o branşın sınavları belirleyecek. Ama kursun son 1/3'lik kısmında her branşla ilgili bir değerlendirmesi var. Yani bu kursu tamamladığında aslında kursiyerler kariyerleri için de bir adım atarak bu kursu tamamlamış olacaklar ve kendi branşlarında bir sınava girip bu sınavdan başarılı bir şekilde tamamladıklarında aslında hem köpekleri için hem kendi kariyerleri için bir adım atmış olacaklar. Kesinlikle. Bu da çok değerli bir şey. Yani işte kursu tamamladıktan sonra o eğitmen adayının tabiri caizse başı kesik tavuk gibi sağa sola koşturmamasını da sağlamış oluyorsunuz. Bence çok değerli bir şey. Yani ben tekrardan seni tebrik ederim. Böyle bir kurs için, yeni nesil için, yeni jenerasyon için böyle bir adım atmış olman bence çok değerli. Tekrardan tebrik ederim abi. Teşekkürler. Yani sektör bir yerlere varsın diye bir emek harcıyoruz. Birileri de daha ileriye taşıyacaktır illaki. Dediğim gibi bu bir ilk. Ve illaki daha geliştirilebilir ama şu andaki haliyle bile benim çok içime sinen bir iş oldu. Şu an henüz bitirmedik kursu, başlamadık bile ama kağıt üzerinde planları çok iyi. Çıktılarının da iyi olacağını biliyorum. Çünkü ben bu ekiple daha önce hep parça parça işler yaptım. Hepsi alanında zaten de şahane insanlar. Workshopları çok kaliteliydi. Şimdi bir bütün halinde bunları harmanladığımızda iyi bir iş çıkacak. Ben inanıyorum. Bu arada kanalın da hayırlı olsun abi. Yeni bir YouTube kanalın var. Bu kanalda neler yapacaksın genel olarak? Neler paylaşacaksın izleyicilerle? Onlardan da bahsedebilirsen mükemmel olur. Aslında genel konsept sektörel konuşmalar. İnsanların bu sektörle ilgili her türlü bilgiyi alabilecekleri bir atmosfer istiyorum. Burası bir işte köpeğinize oturu nasıl öğretiyorsunuz kanalı değil. Onu yapan çok arkadaşlarımız var. Çok değerli insanlar da var. Oralardan öğrenilebilir. Biz birazcık daha sektörün içinden insanlarla, yani o başka bir kanalda köpeğine nasıl oturu öğretiyorsun insanıyla burada beraber onun arka planını konuşalım. Yaptığı işin geçerliliğini konuşalım. Bazen biraz konuklarımı sıkıştırabilirim, terletebilirim. Sektörü de biraz sıkıştırabilirim, iğneleyebilirim. Tarzımı biliyorsunuz benim. Çok kimseden de sakındığımız bir şey yok. Konuşuyoruz. Birazcık konsept bu olacak. Onun haricinde tabii ki bazı ırklar üzerinde konuşacağız. Irkın uzmanıyla konuşacağız. Nedir, ne değildir? Sahada nasıl bu köpek? Yani kağıt üzerinde standarda alırsın, okursun. Ama sahada nasıl? Türkiye'de nasıl? Aile köpeği olarak nasıl? İş köpeği olarak nasıl? Bunların hepsini konuşacağımız programlar olacak. Branşları konuşacağız. Olayları konuşacağız. Ya bir magazin eki olacak ya. Olacak. Ya her hafta bir şey patlamıyor mu Arda? Sektörde her hafta bir şey, onun orada bir şey olmuş falan. Konuşacağız. Bunları da konuşacağız. Şey kısmı bence çok değerli. Yani ön fonuna baktığımda, yani ana sahneye baktığımda zaten herkes bu işin piri ve yıldızı ama işte mutfağın arkasında neler oluyor, neler pişiyor ya da o işin felsefesinde neler var. Bunların birazcık daha konuşulması gerektiğini düşünüyorum ya da buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yoksa dediğin gibi abi, yani işte otur yatı nasıl öğretebileceğin ya da çok daha spesifik branşlarda dahi artık
birçok platformdan bilgi ve teorik bilgiyi alabiliyorsun. O yüzden biraz da arka mutfakta nasıl bir çaba var ya da işte o yemek nasıl pişiyor, işte aşçı nasıl bir teknik kullanıyor, bunları görmek, o felsefeye hakim olmak bence çok daha kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Sağ ol. Şeyi de koyarız bir videoyu. Deriz ki bakın burada bu var. Değerlendiririz, konuşuruz. Hatta hayvan sahipleri ya da işte eğitmenler, eğitmen adayları fark etmez. Onlar da atarlar, derler ki nasıl olmuş? Eğer bunun yayınlanmasıyla ilgili bir çekinceleri yoksa yapabiliriz. Onları da değerlendiririz. Teknikleri de konuşabiliriz. İşte popüler içerikleri de değerlendirebiliriz. Bunların hepsi olabilir kanalda. Ama dediğim gibi hani motomot bir şey öğretme üzerine değil, öğretmenin arkasında yatan şeyleri konuşacağız daha çok. Bu arada arkadaşlar bu konularda sizin ilginizi çekiyorsa ve bu kanaldan bu bilgilerden yararlanmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmazımız. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun muhakkak. Programın başında söyledim. Hani o kısım yayınlanır yayınlanmaz tekrar söylüyorum. Ben YouTube ekosisteminde gerçekten çok yeniyim, çok yabancıyım. İnsanlar istedikleri gibi yönlendirebilirler. Yorum yapabilirler, mesaj atabilirler. Eleştiriye açığım tabii ki belli sınırlar dahilinde. Bunların hepsinde desteklerini bekliyorum insanların. Yani onların izleyicinin yorumu değerlendirmesi, geri dönütü bizim için çok önemli. Biraz da programın gidişatı da zaten ona göre şekillenecektir. Mükemmel bir içerik. Teşekkürler. Güzel iş çıktı bence. Bence de. Var Evet. mı? Yani Konuşmadığımız bir şey var mı diye düşünüyorum. vardır illa başka program. Başka program.